Gençler günaydınlar, selamlar. Kahvaltımızı ettik. 2-3 saat otelde takıldık. Altyazılar yazıldı falan filan bir sürü işler. Yaptığımız canlı yayınlara altyazı istiyorlar. Çok hızlı zor yapıyoruz yani ama işte elden geleni yaptık. Şimdi Gorki Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Listen to the wind of change. Efsane. Selam olsun. Klaus'a selam diyoruz buradan. Scorpions'ın efsane şarkısının sözlerine ithaf edildiği Gorki Park, bakalım nasıl bir yermiş. Hava fena yağmurlu ama sıcak. Soğuk değil bu hava, yani güzel bir hava. Oraya gideceğiz. Akşamda Bolşoy tiyatrosuna gideceğiz. Bu Yandex taksi kullanıyoruz Yandex, burada arkadaşlar. Yandex taksi. Burada böyle bir taksicilik var. Bizdeki bir taksi benzeri bir şey. Yandex taksi. Kaşlar çatık, kaşlar niga. Nereden söküp aldın dişler niga. Парк Горького. Gorkova. Да. Gorkova. Максим Горький. Maxim Gorki'den geliyor. Okey. Maxim Gorki. 11 km. 11 kilometre. Okey. Çok trafik varmış, çocuklar da ondan 11 kilometre. Gorki, no Gorki. Gorkova. Горького. Парк Горького. Park Gorkova. İsmini bir şekilde okuyoruz ama aslında o değilmiş. Bakın, orijinal ismi bu arkadaşlar. İstanbul'da trafik var diyenler, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Ben böyle bir trafik görmedim. Ne kadar berbat, hiç gitmiyor. Gündüz saat şu anda öğlen 3 oldu. Saat 2'de çıktık. 1 saattir yoldayız. Gittiğimiz 11 kilometre. Gitmiyor. Bu kadar agresifini hatırlamıyorum. Bayağı felaketmiş burası. Bu nehirden alıyor adını Moskova arkadaşlar. Moskova Nehri. Buyurun. Moskova Nehri. Gorki Park. Meşhur Scorpions'ın Wind of Change parçasının içinde sözleri geçen şarkısı. Bu konuda İdil'e detay için dönüyoruz. Sonra anlatayım, biraz duygusal uçtum. Detay yok şu anda. Biraz hayalimi gerçekleştirdim. Tamam, bu hayal için Olduğu o zaman için. bence bir selfie ile başlayalım bu hayale. GoPro take a photo. 1955 yılında yapılan bir park arkadaşlar. Maxim Gorki anısına 1928'de inşa edilmiş. Uf, ellerim dondu ya. Gorki Park'ın içinde buz pisti ama doğal. Bakın. Patenciler için ideal. Müthiş. Ya burası böyle çok keyifli. Gezmek için, bisiklete binmek için. Çünkü dümdüz bir park. Nefis. Birkaç kafe var. Onlar açık. İşte kahve almak için şurada budur. Bütün parkın içi buz pateni alanı. Herkes kayıyor. Şimdi onu sökmüşler. Ne kış ne yaz, böyle arada şu an bir şey yok yani, söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Yani. Bayramlarda falan büyük konserler oluyor vesaire. Bu arada Savunma Bakanlığımız. Evet. Ha? Orada hep gemi şeyleri var. Bir tane de korsan figürü var. Tabii. Şurada. O şey. Gemi. O korsan gemisinin üstündeki figür şey. Deli, bizim deli dediğimiz onların. Petrolün şeyi. Evet. Bir Gürcü heykeltıraş var. Hep büyük heykelleriyle meşhur. Adam hep sürekli Vladivostok'ta İsa yapacak olan da. Burası yine Burası bayağı Central Park. Bayramlarda bedava konserler oluyor. Buranın yıldızları burada bedava konserler veriyor. Şu alanı komple bazen kapatıyorlar. evet. Atıyorum Skateboard Day. Herkes bugün- skateboardla geliyor. Veyahut da ne bileyim müzik festivalleri oluyor. Burası çok önemli bir yer yani, Gorki Park. Kesinlikle. Şimdi köprünün diğer tarafına geçtiğimiz zaman buranın en büyük sanat müzelerinden bir tanesine gideceğiz. Aa. Ya o çevreden geçeceğiz. Tamam. Sonra Sovyet dönemi sökülen tüm Sovyet anıtlarının bulunduğu bir alan var orada. Ay çok şaşırdım burayı böyle boş görünce ya.
İnsan yok. Ha, iğne düşür bulamazsın yani. Yanlış bir benzetme. O kadar kalabalık yani. Aynen. Şu şimdi karşı tarafta hep Araplar aldı oraları. Aa, Korkma saçma sapan. Zurab bu arada aklıma geldi. Gürcü. Ünlü bir heykeltıraş. Büyük ve geniş heykelleriyle tanınıyor. İlk yapıldığı zaman bayağı bir eleştiri almış. Neden? Çünkü Zurab'ın ülke söylenmiyor ama bu yapan heykeltıraşın Christoph Kolomb heykeli için bir sipariş aldı. Sonra alan ülkenin vazgeçtiğini, Zurab'ın bunu Peter diye Moskova'ya sattığı söyleniyor. Allah Allah. Birkaç yerde böyle forumlara falan girersen, article İlginç. forumlara falan görebilirsin yani işte gerçek fotoğraf bu ama Christoph Kolomb'a benziyor. Ya İşte şimdi gemi bu... çok fazla Anladım. karakteristik özelliği. Enteresan bir şey. Tamamı çelik Ya benim konstrüksiyon. anlamadığım şu. Bir gemi figürünün burada ne işi var diye düşündük. Yani burada dedik ama turist baktığın yön gezdirme. St. Petersburg bu arada. İşaret ettiği şey He. Kuzey Denizi. Yani üstündeki Peter'ın işaret ettiği şey Kuzey Denizi. Anladım. Yazın burada böyle tekne turları falan oluyor galiba. Evet. Kışın da mı Yani oluyor? kışın da oluyor. Hani böyle lapa lapa kar yağarken meşhur bir şey o. Bayağı da pahalı da ucuz da bir şey Pahalı. değil. Bu arada komple donuyor burası. Bu göl tamam, bu nehir doluyor mu? Moskova Komple nehri donuyor. Şu tam ortasında böyle bir boşluklar görüyorsun. Yapma Gemilerin ya. geçmesinden dolayı. Böyle kenarlarda falan bayağı. Çok insanlar acayipmiş ya. yapabiliyor. Abi deniz donuyor ki. Hani Deniz tatlı su donsa ne olur? Çok acayip değil mi ama ya o görüntü? Eksi 20'ler falan olunca mı artık? Yok ya eksi 10'dan Eksi sonrasında donuyor. Hani Moskova'nın eksi 20-25 görsün. Hani bir yıl içinde ne bileyim hadi olsun bir hafta görsün yani. Hani bir hafta Evet. görebilirsin eksi 20'den falan. Yapılan bir alan. İnsanlar Sokağı. Sanatçılar Mahallesi. Sanatçılar neredeyse. Abi bu bayağı yağlı boya tablolar. Evet, evet. Fiyatlar 65 bin, 35 bin, 6500, 6000, 3000. Kaç? Tabii. Burada hiç sokak hayvanları yok mu? İstanbul gibi. Hepsi evlerde. Müthiş. Evet. Vay, bak bu çok ilginç bir detay. Hepsi evlerde. Evet. Hiç hayvan Merak- yok sokakta. Çünkü hepsi evlerdeymiş. Evet bakıyorlar yani gerçekten. Ben daha küçük yerlerde daha da dikkat çekiyor. Yani Tula Evet. böyle daha küçük 500 bin nüfus, 5 bin nüfus. Abi kedi olsun, köpek olsun yok. Yok. Hepsi Mutlaka evde. Hemen yani, sahiplendiriliyor. sahiplendiriliyor. Yani birileri sahip çıkıyor. Zaten bu soğukta yaşama ihtimalleri de yok. Bir de evet öyle bir taraf var doğru. Ne kadar lüks arabalar var burada ya. Porsche'dan geçilmiyor. Ee, Range'ler, Lexus'lar, Ponche'lar. yani işte Dolu. geldiğiniz gün konuştuğumuz detaylar. Fena ya. Fena yani. Ortalama araba yok. Evi yoktur, arabası vardır Ha yani. o yani. İlk önce arabamı alayım da bir kendimi garanti edeyim. 25 yıl Evet. vadeyle Param yok ama maaşının artık şahane bir araba. %70'ini araç kredisini ödeyerek ama bize benziyor yani. bu da. araba önemli yani. Evet. Nereye gidiyoruz şu anda? Şimdi bir size heykel, açık hava heykel müzesine girip oradan Bolşoy'a geçeceğiz. Aa direkt kaçta başlıyor Bolşoy? 7'de. Yakın. 7'de ama işte 6.30 diye hatırlıyorum ben. Cezve yazıyor ya. Evet. Türk kahvesi Türk kahvesi var bu arada. Aa, Böyle tutkunsal ilginç. hava. Emre olduğu için opera aldım. Harika yaptın abi. Ha, yani hani Opera çok iyi. akustiği duyasın diye. Bolşoy yani Moskova merkezde en çok kara borsanın döndüğü. Ya alamıyorsun yani. Alamıyorsun yani. Hani o şey diye düşünüyorsun. Bana da aynı şey söyleniyordu. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bak Serdar mesela ilk defa değil mi Serdar? Ben ilk defa. Bolşoy tiyatrosunu ilk defa izleyebiliyorsun. Hani ben hani çok fazla takıntılar yapıp dehşet paralar saçıp yani gittim. Bu 4-5. olacak sanırım. Öyle mi? Ama şey yani Ne kadar biletler abi? abi çok pahalı ya. Yani pahalı. Ne kadar abi? Oyuna göre değişiyor. Hani Halkın oyununa öğren- göre değişiyor. Opera biletleri mesela ne kadar? Yani Bolşoy tiyatrosunda tabii ne kadar önceden aldığıyla da ilintili. Tabii. Yani ben $600 falan bile duydum. $600 bir kişilik bir bilet alınıyor. Ha bu arada Bolşoy'un tek başına turu da var. En son $55'dı. Hani Bolşoy'da herhangi bir aktivite yok. Sen boş tiyatroyu geziyorsun. Ha. Yalan dolan bir sürü şey anlatılıyor. Biraz efsaneler. $55 tiyatroya gidiyorsun 55 sadece. dolar diye biliyorum ben. Tiyatro turu var boşken. Çok acayip değil mi İşte ya? mesela saatine denk getirirlerse mesela bir balenin ya da gösterimin ya da bir işte operanın provasına denk gelirse $100 dediler.
Ama sen tabii ki hani sadece bir bakıp çıkıyorsun abi o kadar. İzlemiyorsun yani. Yok. Abi 1000 lirayla başlıyor öyle diyeyim ben sana. Ne diyorsun Türk lirası karşılığı. Evet. Tek bilet. Evet. Ne oldu hocam? Kara Bir borsa. kişi bileti Bolşoy. Kara borsa değil. Operanın bileti 1000 lira. 1000 lira. Adam başı. Ne diyorsun abi sen? Sen servet mi harcadın, ne yaptın? Ya, 1000 lira hayır, adam sizin başı. için boş vereceğim. Ben ondan dolayı değil. Sen sorduğun için söylüyorum. Hayır biliyorum Hiç da. abi, Nasıl bir şey? dolarlar 500 dolarlar anlatıyorlar. Abi nasıl Böyle rakam bunlar? bültenlerde. Şu binada eski bazı NBA oyuncusu Kirilenko oturuyor. Hangisi abi? Şu üst katında olduğunu söylediler bana. Burası bildiğimiz işte Reyna, Sorti. Burası mı? Şurası. Şurası. Burası genelde eğlence merkezi yani. Eğlence Bir sürü kulüplerin olduğu. Anlamıyorlar. Ki şöyle bir durum var. Şimdi buranın komple yıkıyorlar ve yaşam alanı yapacaklarmış. Burası zaten sırayla geceleri Lamborghini'ler, Ferrari'ler, Öyle mi? trafikten giremediğin Bir yer. alan. Anlıyorum. Kirilenko'nun evine geldik. Şu saatli yerin üstünde oturuyormuş. Önce bir selam verdirelim. Alo. Pencereye çık oğlum, pencereye çık. Soğuk ama ben etkilendim biraz ya. Moskova'dan. Harika gözüküyor burası. Çok acayip. Burası neresi abi ya? Nereye gidiyoruz biz? Deli gibi güzel. Burası bir mabet Bu ama nedir? hani ne dersen bilmiyorum abi. Ya buranın en büyük Hikayesini bilmiyorum. yani. katedrallerinden bir tanesi. Katedral. Yani orada bir tane baca tutuyor. O nedir abi? O merkezi ısıtma. Rusya'nın her yerinde öyle. Hiçbir Merkezi ısıtma bacaları bunlar şeyleri. Ondan çok var. başka yerlerde de görürsün. Moskova büyük olduğu için ondan 5, 6, 10, 15 ya da Var. vardır. Sıcak su ısınma burada merkezi. Merkezi. Ayrı bir Bütün şey şehrin ısıtması tabii. merkezi. Bir saniye. Bütün şehire aynı ısın veriliyor. Yani sen evine sadece bağlıyorsun. Kendin bir şey açıp kapamıyor musun? Hayır. Yani bütün, Şehrin merkezi ısıtması var yani. tabii ki. Yani Ya şeyin, doğalgaz- binanın değil. İşte o Sen- gördüğün bacalar Bütün şehrin borularla dairelere, Evlere apartmanlara, dağıtılıyor. iş yerlerine, işte o içeri girdiğiniz zaman çok sıcak dediğin yerlere Evet. oradan dağılıyor. Her bulunduğum bölge sıcak su da öyle. Sıcak su için de ayrıca bir aparat, bir kombi, yok. adını unuttum. Hiçbir şey yok. Şofben Herhangi bir falan aparat yok. Hayır Direkt abi, zaten direkt suyu çeşmeden sıcak su akıyor. Sen ısınma bedelini ve sıcak su bedelini ödüyorsun. Onun için sayaç mı koyuyorlar ne kadar kullandığına Tabii dair? ki. Bu kadar. Sadece sayacın Bu kadar. var. Çok ilginç. Bak bunu bilmeden gitseydik bayağı ağlardım yani. Karşıdaki bacaları görüyor musun? Onlar var ya. hayır. Abi merkezi ısıtma. Hiçbir evde abi kombi yok. Bütün eve getiriyor sana. Sıcak su da öyleymiş. Merkezi. İşte Rusya'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Isınma Kazakistan'da yok. da böyleydi. Müthiş bir şey. Kazakistan'ından her yer böyle. Yani hani merkezi ısıtma sistemi. Müthiş bir şey abi. İşte yolda gelirken ilk gün konuştuğumuz işte o boruları dağıtırken eğer ana yolların altından asfalta yakınsa evet o da yolu ısıtıyor bir şekilde. Onun haricinde yok. Harika bir şey. Bu kadar soğuk bir yerde sen Abi ölüyorum var ya o arasında. Kapatıyorum. Pencereleri açıyorum. Yanıyorum. Yan Ama taraf hani yakıyor. bu kadar Nasıl övücü bir ve şey diyorum? sevici cümleden sonra mesela şöyle de bir şey var. Söyle. Yine 21. yüzyılın başında şöyle bir şey yaşanıyor. Abi bir anda bir harita açıklanıyor. Bir takvim açıklanıyor. Moskova'nın her semtinde belirli bir program dahilinde 15 gün boyunca sıcak suyu kesiyorlar. Çünkü sıcak su borularının bakımları yapılıyor.
Yani şimdi 15 gün evet 21. yüzyılda bu yıl şöyle bir yenilik diye açıkladılar. Bu yıl bütün bu çalışmaları 3-4 güne indirebiliriz diye bir açıklamaları oldu. Evet yani hani o da katedral diyordun ya, o da arkadaki işte sarı. Burada da Şans getirsin diye takılan şeyler gençler. Wow, yalnız bu nasıl bir bina ya? Muhteşem gözüküyor ya. Rusya'yı biz hep insanlarına bakarak değerlendirmeye çalışmışız Alakası da. yok. Bence Rusya öyle bir kültür yaratmış ki kültür, sanat ve edebiyatta önemli işler başarmış. Buraya gelince onu anlıyorsunuz. Bu Rusları anlamak için Rus sanatını, kültürünü, edebiyatını Rusya'ya gelmek gerekiyormuş. Başka türlü anlayamayız çünkü. Bu kitaplarla anlatılacak bir şey değil. Çıplak gözle görmek lazım. Dışarıdan Rusya'yı duyumlarla öğrenmek çok boş bir şey. Ha, kitaplardan da olmuyor. öğrenmesinler bence. Tabii Ben tabii. Yani böyle bir şey yani evet. Yok bu kadar şok geçirdim. şaşırtıcı. Yani ne kadar güzeldi o köprünün bombesi buraya çıkarken böyle. Evet. Ya ihtişamı hissettiriyor sana Ve yani. Kremlin'le burayı, bu katedrali de kesmiyor köprü. Öyle bir seviye Onu da belirlemişler görüyor, ki. onu da Yani görüyor. aşağıda da gördük biz, köprüye çıktık, köprüde de. Özgün bu hediyelik eşya dükkanı. Evet evet hocam. Allah'ım Hemen inşallah. hediye. Ha Emre bu arada yine de tamam yani belki size zaten premiere kimsenin gücü yetmez de premiere değil ama bu hani Çin'in son Oyunu gecesi mu? bu gece Ne bitiyor. diyorsun ya? Dehşet Bu gece geceymiş. bitiyor yani. Ama ben bu kadar böyle beklentiyle gelmedim buraya. Hiç çok Google- düşüktü. Google görsellerde bile bu kadar güzel değildi. Çok düşük bir Gerçekten. bende mantıkla geldi. Bir Neden de- öyle bir hisse geldik anlamadım ben de. Demek Hocam şey işte biz gibi ön ya. yargıyla mı Evet, geldik evet, acaba? Yani evet. şey olarak değil de şehire karşı soğuk Ya dediler. arkadaş olay ne biliyor musun? Kar yağıyor dediler, Hayır, buzlu dediler. Aptallık şu. O değil. Bize hep şunu söylüyorlar. Rusya'ya gidince güzel kız göreceksin. Aa Rusya'ya mı gidiyorsun? Ya kadar Yani- şeyimizi kapatmışız ki başka bir şey bekliyorsun. Orada yani herkes Alakası çıplak yok. değil yani. Bayağı tatil yapılacak yer. Tatile geliyor Öyle mutlaka. öyle. Şiş. Bu nasıl bir görüntü abi? Hocam bir de öyle boyuyorlar ki tam dikkat çekici. Renkler turkuaz ama yeşile bak. Kremlin'in çatısıyla aynı renk işte hocam. Onu bence güzel. Zaten arka tarafta Kremlin var. Evet. Yani Kremlin'in şu çatısı yola bakın tabii. çocuklar, şuraya bakın. Greco-Roman bir yapı mı? Tabii hem bina, Helenistik değil mi? sanat hem de Roma sanatını Soralım. bir araya. Burası nedir abi? Müze abi. Müze. Pushkin Müzesi bu mu? Evet yarın buraya geleceğiz. Yarın sabahtan çıkalım. Diyelim ki biz Pushkin Müzyum Evet. bizi buraya getirsin. Burayı gezelim, çıkalım, orayı gezelim, çıldıralım. Zaten Kremlin de Buraya burada. hocalarım çok istedi. Yani dediler ki "Ya Moskova'ya gelmişken Troya'nın Üzgün. tek hazineleri görmeden gitmeyin. Buraya geleceksiniz galiba ya. Bu bizimki, bu. Bir şeyler yazıyor. Ağzımın suyu aktı ya. Of. Çok eğleneceğiz yarın. İnşallah gücümüz çok yeter her yeri eğleneceğiz. gezmeye. Evet, Bolşoy Tiyatrosu'na gelmek üzereyiz. Utku'nun dediğine göre bir döneceğiz yol diyorsun. Oo falan diyecek diyor. Bakalım ne olacak. Evet, heyecanla bekliyoruz şimdi köşeyi dönünce. Bakalım neler yaşayacağız. 5 4 3 2 Hadi de. 1. Şimdi bekliyoruz değil mi? Ne yapacağım? Benden önce sizin arkadaşlar görüyorum. Wow işte bu be. Burası da tiyatro. İşte Bir Mali tiyatro tiyatrosu. da. Evet. Bu taraf dışı. Yani Burası sanat alanı. evet. Sanki böyle antik bir yapıya giriyoruz ya. Antik abi. Bayağı antik. 18. yüzyıl. Öyle bir şey yok ya. Emre. Abi 18. yüzyıl 2 kere yanmış. 2 kere çok büyük bir yangın geçirmiş. Bir tanesi 50'li yıllarda tam hatırlamıyorum. Sonra bu 2005 yılında çok büyük bir tadilata giriyor. Bu da bir Rusya gerçeği. Tadilat zaten 2 yıl ya da 3 yıl planlanmış. İşte 6 yıla yakın bir şey sürüyor. Bütçenin 16 katına yapılıyor tadilat.
Yani çok büyük yolsuzluklar, bir sürü adam yemiş yani bunun şeyinde, yapımı esnasında. Tasarımcı İtalyan, ismini Bocche diye hatırlıyorum ama yanlış telaffuz edebilirim. Boce diye yazılıyordu diye hatırlıyorum sadece. 4 kişiler, 3 tanesi İtalyan, bir tanesi Rus. Ama hani bu karakteristik çizgiyi işte o Boce denilen İtalyan çizmiş. Yukarıdaki Apollon zaten biliyorsunuz. Quadrigo mu diyorlardı böyle dörtlü. Bu yani buraya özgü olan bir şey değil. İşte bundan Roma'da da var dörtlü. Bunun hepsi kompleks bu arada. Yani bunun arkasında küçük sahne var. İlk yapılmış, yetmemiş. İçerisi neyse onu söyleyeyim. 2500 kişilik 6 kat. 6 yani nasıl derler? 6 balkon seviyesi var. 2012 yılı ya da 2014 yılı tam hatırlamıyorum. Moskova halkı en sonunda şey yaptı, isyan etti. Bu kadar pahalı biletlerle biz burada hiçbir şey izleyemiyoruz diye. İçeri girince göreceksin en üst katta ayakta izleyebileceğim bir dizayn yaptılar. Ama oranın biletleri de çok pahalı. Kafa karışıklığını önlemek için şöyle söyleyeyim. Burası müzisyenlerin girdiği yer. Burada da bir tiyatro var. Dev bina. Diğer tarafta da bir tiyatro var. Yani o kadar büyük bir kompleks ki burası. İnanılmaz. Oh! Televizyonla gelmiş. Çok iyi. Bu binadayız yani. Buraya geleceğiz. Orada da başka bir oyun mu var? Yok. Ha olabilir ama bu hiçbir şey yazmıyordu. İçeriden geçişler var. İçeriden Böyle, geçiş. yani bayağı böyle bildiğin kocaman bir şey. Yani aynı anda farklı farklı oyunlar oynanıyor. Müthiş. Ve kıyafetler. İçerisi bayağı tabii eski ama güzel. İnanılmaz bir kültür çocuklar. Ben şimdi çok iyi anlıyorum. Yani neden Rusya'nın, neden dünya devi olduğunu şimdi anlıyorsunuz. Yani bu bir övmek için değil, ben gördüğümü söylemeye çalışan biriyim. İnanılmaz güzel ya. Yani bu kadar her şeyin detaylı olması, bir kültürün burada yaşıyor olması, yani müthiş bir duygu gerçekten. Müthiş. 18. yüzyıla ait bir binadayız hocam. Ve 18. yüzyıla ait her şey var. Yani ampuller bile şey değil, sırıtmıyor. Sırıtmamışlar yani o dönemi aynen yansıtmışlar. Her şey retro. Modern bir şey Şu yok. yemekleri bir tek tek yesene. Şimdi ben Atatürk'ü daha iyi anlıyorum hocam. Niye operaları kurmayı Yani sebebi aslında Özgür buymuş. operasını yansıtıyor. Bu kültürü gördüğü için, bunun nasıl bir şey olduğunu gördüğü için aynı benzer güzelliğini, aynı şeyin kendi ülkesinde de olmasını istemiş. Çok güzel gerçekten. Elit bir yer değil. Herkes var. Her türden insan var yani sırıtmıyor. Yok, yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Wow. Çok büyüleyici. Müthiş gözüküyor her şey. İşte bu. Su alsaydık keşke. Oy. Hocasız olan. Dehşet. Çok güzel içerisi. Çok güzel bir salon. Hocası diyorlar. Çağrı hocası.
Şimdi eski tiyatroda da, yani eski Bolşoy'da da buna Çarlı hocası diyorlar ya, söylediğim sana. Bu şu sahnenin sol yanındaki, şu an ışıklandırmanın konulduğu yere de Stalin hocası diyorlar. Stalin oradan izlermiş. Stalin hocası şu karşıdaki hoca. Yani şeyin ismi. Konunun ismi. Burada bizdeki Osmanlı'dan farklı olarak duvarlarda gördüğümüz sarıların formülü bizde daha farklıdır. Özgün daha iyi bilir. Bunların formülü altın tozu, yumurta ve vodka. Onunla elde ediyorlar bu sarıları. Hayda. Son mutlaka o son partiyi bir vodkayla atarlarmış. Çok ilginç. Kendi yapılarında böyle. Ermitраж'da da görüyorsun onları çünkü. Şurası işte abi. Hayır hayır, şu köşe. Şurası var ya, o ufak yerden. Müthiş performanslar vardı. Uzun ve değişik bir oyundu. Güzeldi, farklıydı. Abi sırayla gece hakkındaki yorumlarınızı rica edelim. Yani 200 yıllık 1800'lerden yıllarından kalma bu Bolşoy tiyatrosunda oyun izlemek, temsil izlemek kaç kere nasip olurdu bilmiyorum. Bence harika bir geceydi. Utku'ya çok teşekkür ediyorum. Abi ne demek Sağ ya, olsun. ben- Bir yorumcu olarak böyle bir şey yaşadığım için çok teşekkür ederim. Çok sağ Ben olun. 200 yıllık bir tiyatroda 400 yıllık bir Handel oyunu izledik. Güzel. Bizim için müthiş bir deneyimdi. Bu Utku abiye çok teşekkürler. Serdar Estağfurullah. Aman abi yapmayın ya. Vallahi. İyi ki sanat
disiplinlerinin bir araya geldiği ve bir sürü ulustan oyuncunun yer aldığı bir oyunu Bolşoy Tiyatrosu gibi dünyanın en prestijli tiyatrolarından birinde izlemiş olmaktan son derece mutluyuz. En büyük teşekkür de şu arkadaki Serdar'ın hocaya. Red inanılmaz Emre rehberlik Hoca'ya. yaptı bu arada. Orasını pek diyecek bir şey bırakmadı. Ben de 600 yıllık bir oyunu izlediğim için yapılan yenilikler hoşuma gitti. Biraz daha orijinal araştırmak lazım diye düşünüyorum. Bir daha umarım kısmet olur diyelim. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi o tiyatronun biraz yakın. Orada muhabbet ediyoruz. Bu sağ olasın. Ne demek abi? Oyunla ilgili biraz konuşursak, yani bela gibi bir oyundu. Oyundaki zavallı soprano dediğimiz nereliydi kız? Alabama. Alabama Amerikalı. Alabama. Kız mahvoldu ama müthiş performansları. Koloratör dramatik sopranoydu. Müthiş bir sesti. Diğer sopranolar da güzel ama maalesef Handel sopranoyu yok etmek üzerine kurguladığı bir oyun yazmış. Korkunçtu. Müthiş oynadı ama. Bir kontr-tenor vardı. O da çok başarılıydı. Onun haricinde oyun çok eski bir oyun. Yani hakikaten yaklaşık 300-400 yıllık bir oyunun modernize edilmiş bir hali. Böyle tarihi bir salonda tarihi bir oyun izlemek, birazcık da şöyle düşünün, gelenekselciliği çok seven bir ulusun olduğu bölgedeyiz. Gelenekselleri seviyorlar, her şey geleneksel zaten. Oyunlar, izledikleri oyunlar da geleneksel. İşin güzel tarafı şu, ağzına kadar dolu ve yani biri telefonla Serdar bir şey çekeyim ışığından rahatsız olan bir kitle düşünün. Öyle konsantre, yani bir görevli değil, yanındaki lütfen kapatır mısın ışığını falan diye uyarıyor. O kadar konsantre ve seviyorlar. Böyle bir ortamı yaşamak ki zaten içerisi efsane güzellikte. Herkesin gelip görmesi lazım. Bu kadar muhteşem sanata değer veren, önem veren ve işte halkıyla da bunu izleyen orijinal, değişik, yani hiç daha önce tatmadığımız bir kültür. Dediğim gibi tekrar Utku'ya çok teşekkürler. Ayrıca başka bir kültürü de tattırdığın için çok mutluyuz. Kentucky Fried Chicken'da Amerikan kültürü. O strips. O zaman abi kaçtık. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. Yolculuklar kolay gelsin. Tamam. Serdar, ayrıca Serdar'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz sana da. Hadi bay bay. Bizden bu kadar. Hayırlı akşam. Muhtar abi.